Selamlar değerli arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlere Sony kameralarda ayarlamanız gereken 10 önemli ayardan bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle videoyu beğenirseniz, fikirlerinizi yoruma yazmayı unutmazsanız sevinirim. YouTube bu tarz şeyleri önemsiyor. Bilgilendirici bir video serisine başladık. Sony fotoğraf makinelerinin Türkçe içeriklerinin çok az olduğunu düşünerekten sizlere bildiğim şeyleri aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu videoda ise yapmanız gereken 10 önemli ayardan bahsedeceğim. Sony fotoğraf makinesi alan herkesin bu 10 önemli ayara dikkat etmesi gerekiyor. Ben Sony A7R5 kullanıyorum arkadaşlar. Bu önereceğim ayarlar zaten mutlaka sizin fotoğraf makinenizde de mevcuttur. 3 aşağı 5 yukarı ortalama bütün fotoğraf makinelerinde aynı özellikler Sony serisinde var arkadaşlar. Ayrıca Sony A7R5 almak isteyenler için de bu video bir rehber niteliğinde olacak. Bildiğiniz üzere Sony A7R5 üstün özellikleri olan bir fotoğraf makinesi. Özellikle de sensörü 61 megapiksel. Dolayısıyla ayarlarını o kadar iyi yapmanız gerekiyor ki maksimum verimi almanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer siz kutudan çıktığı gibi kullanırsanız fotoğraf makinesinden pek de verim alamayabilirsiniz. Çünkü kutuda fabrika ayarlarıyla birlikte bize geliyor. Bizim onu kendimiz özelleştirmemiz gerekiyor. Mesela ben sıkıştırılmamış RAW kullanıyorum. Başkası sıkıştırılmış RAW kullanabilir. Başkası sadece JPEG kullanabilir. Bu tamamen kişinin kendi zevkine göre şekillenen bir durum. Bense almak isteyen, araştırma yapan arkadaşlara, sadece Sony A7R5 özelinde değil farklı modellerde de araştırma yapan arkadaşlara kısaca bunu anlatayım ki almadan önce kafalarında bir fikir oluşsun arkadaşlar. Şimdi bu videoda ben kendi deneyimlerime dayanaraktan 10 önemli ayardan bahsedeceğim arkadaşlar. Bu ayarları hem profesyonel işlerinizde hem de günlük işlerinizde rahatlıkla kullanabileceksiniz. Çekimleriniz ciddi oranda rahatlık kazanacak. Çünkü bu ayarları ben daha önce denedim, test ettim. Hadi bakalım bu ayarlar neymiş? Kısaca size bahsedelim. Fotoğraf makinemi elime alıyorum arkadaşlar. Burada ilk bahsedeceğim ayarlardan birisi dosya türü. Ne kullanmanız gerekiyor ondan bahsedeceğim. Günlük çekimlerinizde hızlı bir şekilde çekim yapıp fotoğrafları kullanmak istiyorsanız JPEG çekmeniz lazım. Çünkü RAW fotoğraf çekerseniz RAW fotoğrafı bir işleme sürecinden geçirmeniz gerekiyor. RAW fotoğrafı başka hiçbir yerde kullanamazsınız. Fotoğrafı Instagram'a ya da herhangi bir baskı makinesine RAW şekilde gönderemezsiniz. Ne yapmanız gerekiyor? RAW'ı işleyip JPEG'e çevirmeniz gerekiyor. Ama JPEG olarak kullanırsanız arkadaşlar direkt çektiğiniz gibi işlem yapmadan hazır bir fotoğraf halinde kullanabilirsiniz. Tabii bu RAW fotoğraf sadece RAW fotoğraf olarak da kullanılmıyor. Bunun sıkıştırılmışı var, sıkıştırılmamışı var. Onları da yapacağınız işe göre ayarlamanız gerekiyor. Diyelim ki bir portre fotoğraf çekiyorsunuz ve bu portre fotoğraf önemli. Bütün değerler, bütün ışık ayarları önemli. Tabii burada sıkıştırılmamış RAW kullanmanız gerekiyor ama sıkıştırılmamış RAW da ciddi bir dosya boyutu demek. Burada çok dikkat etmeniz gereken şeylerden birisi şu: fotoğrafı nerede kullanacağınızı bilmeniz lazım. Diyelim ki bir düğün fotoğrafı çekiyorsunuz. Yani düğün fotoğrafından kastım gelin damat fotoğrafı değil. Bir organizasyonun, insanlar eğleniyor, orada burada oynuyorlar, koşuşturuyorlar. İşte gelin geliyor, gelinin arkadaşları geliyor, oynuyorlar, zıplıyorlar. Burada sizin RAW fotoğraf çekmenize çok da gerek yok. Orada çünkü 700-800 tane fotoğraf çekeceksiniz belki de. O 700-800 fotoğrafı işlemek zor arkadaşlar. Tek tek hepsinin ışık ayarlarına bakacaksınız, düzenleyeceksiniz falan filan. Bir sürü sizi zor duruma sokabilir. Burada JPEG çekmeniz gerekiyor. JPEG'te de kendi kademelerinde Sony A7R5'te küçük, orta, büyük olarak ayrılmış arkadaşlar. Küçük, orta, büyükten de siz istediğinizi seçebilirsiniz. Eğer büyüğü seçerseniz sensör 61 megapikselse 61 megapikselin tamamını kullanır. Eğer ortayı seçerseniz yarısını kullanır. Eğer en küçüğü small'u seçerseniz 3'te 1'ini kullanaraktan size fotoğrafınızı JPEG olarak verir. Ama burada en önemli şeylerden birisi, ben kendim bütün fotoğraflarımı neredeyse RAW olarak çekiyorum. Çünkü ben bir gelin damat çekmiyorum. Bir düğün organizasyonu çekmiyorum. Bir günde 5000 tane fotoğraf çekmiyorum. Genelde 400-500 fotoğraf benim gün sonu işleyebilmem için bana yetiyor arkadaşlar. Özellikle de manzara çektiğimde benim sıkıştırılmamış RAW kullanmam benim açımdan çok iyi bir şey. Çünkü niye? Sıkıştırılmamış RAW sensörün gördüğü bütün veriyi kaydetmesi demek. Burada tek bir dezavantajımız var: dosya boyutu. Dosya boyutu bizim bilgisayarımızda ciddi yer kaplıyor. Eğer buna dikkat edersek, ciddi yer kaplaması bizim için sorun değilse arkadaşlar, kesinlikle sıkıştırılmamış RAW seçmemiz gerekiyor. Ben sadece manzara fotoğrafı çektiğim için sıkıştırılmamış RAW benim için çok da önemli olmayan bir şey. Ama size tavsiyem olabildiğince RAW çekin. Sıkıştırılmamış çekmeyin. Sıkıştırılmış RAW çekin. Yine sensör tamamen bütün kapasitesini kullanacak ve size ham fotoğraf çekecektir. Mesela şöyle özetleyebilirim bu durumu. Bu fotoğraf makinesi 61 megapiksel. Sıkıştırılmamış RAW çektiğimde bir fotoğrafın boyutu 120 megabayt oluyor arkadaşlar. Ama sıkıştırılmış RAW çektiğimde bir fotoğrafın boyutu 60 megabayt oluyor. Bunu da JPEG olarak çıktı aldığımda 30 megabayt civarı bir fotoğraf elde ediyorum. 30 megabayt demek bizim fotoğrafımızda 30 milyon pikselin, ortalama 30 milyon pikselin bulunması demek. Bu da Instagram için olsun, diğer platformlar için
için olsun gayet iyi bir oran arkadaşlar. Çünkü Instagram 5-6 MB fotoğraf boyutunu gayet net bir şekilde gösteriyor. Biz 5-6 MB'ın 6 katını kullanacağız. Yani 30 MB'lık bir fotoğraf oraya atacağız. Tabii o çok büyük boyut olduğu zaman kendi otomatik sıkıştırıyor Instagram. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Genelde bu fotoğraf ayarları bize yeter. Size tavsiyem RAW formatta sıkıştırılmış RAW kullanmanız. Eğer yer sorununuz varsa. Yer sorununuz yoksa ben bir günde 40-50 tane 60 tane fotoğraf çekiyorum. Bana yeterli diyorsanız sıkıştırılmamış RAW'da kullanabilirsiniz. Ben genelde önemli işlerimi sıkıştırılmamış RAW'da yapıyorum. Genelde ortalama işlerimi de sıkıştırılmış RAW'da yapıyorum. JPEG ayrıyeten kaydediyorum. Çünkü ne olur ne olmaz diye ayrıyeten JPEG kaydediyorum. Onları daha sonra siliyorum. Eğer hızlı şekilde fotoğrafları kullanmam gerekiyorsa sadece JPEG çekiyorum. Fotoğraf makinelerinde artık yapay zeka dediğimiz bir gerçek var arkadaşlar. Bu gerçek nedir? Yapay zeka Sony A7R5'te obje seçmek için kullanılıyor. Yani insan olsun, böcek olsun, kuş olsun, at olsun, araba olsun, uçak olsun, ne olursa olsun yapay zeka işlemcisi var bu fotoğraf makinesinin içerisinde. O yapay zeka işlemcisi bizim seçtiğimiz objesine göre seçim yapıyor. Diyelim ki ben genelde otomatikte ya da insanda kullanıyorum. Yani insan çektiğim için insanla kullanıyorum. Eğer ben diyelim ki bir kuş çekmek istiyorsam yapay zekadan yararlanaraktan bu ayarı aktif etmem gerekiyor. Menüden konu algılamaya giriyorum. Konu algılamada burada otomatikte konu algıla kısmını açık yapmanız gerekiyor. Bunu açık yaptığınız zaman yapay zeka çipi sizin seçtiğiniz konuya göre otomatik olarak tanıyor. İnsan mı seçiyorsunuz? Direkt gözü seçiyor arkadaşlar. Eğer kuş çekiyorsanız, hayvan çekiyorsanız yine direkt gözü çekiyor. Gözü çekemiyorsa vücudu çekiyor. Uçak çekiyorsanız yine otomatik olarak uçağı netliyor. Diyelim ki uçak uçuyor. Arkada evler var, ağaçlar var. Herhangi bir dağ falan olabilir. Başka uçak da olabilir. Netlediğinizde otomatik olarak o uçağı seçiyor. Eğer uçağın kalkışını çekecekseniz arkada bir sürü obje olacaktır. Orada otomatik olarak uçağı bir bütün olarak seçiyor arkadaşlar. Size bahsettiğim gibi menüye giriyorsunuz. Otomatik konu algılamayı açık yapıyorsunuz. Algılama hedefini ise kendinize göre seçiyorsunuz. İnsan var, hayvan var, kuş var, ikisi birlikte olan var, böcek var, araba var, tren var, uçak var. Tabi bunları da kendi içinde hassasiyetini ayarlayabilirsiniz. Size de tavsiyem kesinlikle böyle bir makine kullanıyorsanız bunu açmanız lazım. Zaten artık Sony makinelerde yapay zeka olmasa bile bu özellikler kesinlikle var. Bu özellikleri kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Önemli bir özellikten daha bahsedeceğim arkadaşlar. Burada AF10 tuşumuz var. Bu AF10 tuşunu nerede kullanmamız gerekiyor? Birçok insan bunu bilmiyor, kullanmıyor belki de. Aslında bu çok büyük bir kolaylık. Diyelim ki biz bir kuş çekeceğiz arkadaşlar. Kuşu bekliyoruz. Netledik. Normalde nereden netliyoruz? Deklanşörden netliyoruz. Buna gerek yok arkadaşlar. Baş parmağımız AF10'a gelecek şekilde AF10'a basılı tutup direkt deklanşöre basabiliriz. Bu şekilde de hızlı çekim yapabiliriz. Yani AF10 aslında hangi konuyu netlememiz gerektiğini önceden seçiyoruz. Deklanşörle sadece fotoğrafa onay veriyoruz çekmesi için. AF10'la netleyip deklanşörle şak diye çekebiliriz. Çünkü şöyle bir şey var. Deklanşöre bastık, basılı tuttuk, bekliyoruz. Konu yerinden hareket ettiği zaman netlik alanımız bozulabilir. Seçtiğimiz netlik alanına göre netliğimiz değişebilir. Bu ayarı bahsettiğim gibi kullanırsanız çok rahat bir şekilde çekimlerinizi seri yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben kuş fotoğrafı çekerken ya da yaban hayatı fotoğrafında bunu kullanıyorum. Gayet işime yarıyor. Geldik 4. ayara. 4. ayarda size önereceğim şeylerden birisi tuşları özelleştirmek. Hangi tuşları? Şimdi bu fotoğraf makinesinin üzerinde C1, C2, C3 gibi bazı tuşlar var. Bu tuşları özelleştirmeniz lazım. Neden? Bu tuşları siz kullanın diye bu makinenin üzerine koyulmuş. Ben C1 tuşuna beyaz ayarını hemen hızlı yapabilmek için koydum arkadaşlar. Bunun nasıl yapıldığını da ileride size videoda bahsedeceğim. C1 tuşuna beyaz ayarını koyuyorsunuz. C2 butonuna da odak alanı dediğimiz menüyü atıyoruz. Burada odak alanına girdikten sonra neler yapabiliyoruz? Hızlı bir şekilde yapabilmek için mesela bölge kısmını aktif etmek istiyorum ya da tamamen sensörün tamamını odak alanı olarak kullanmak istiyorum ya da merkeze sabitlemek istiyorum. Dahası nokta odak alanıyla bir noktaya netleyip oradan çekim yapmak istiyorsam C2'ye de odak alanını atamam lazım. Bu çekimlerde bana hız kazandırması demek. Geldik C3 butonuna arkadaşlar. C3 butonunda bizim odak modumuz var. Bu odak modunda neler var? Tek çekim AF var, otomatik AF var, sürekli AF var, DMF var ve elle odaklama, manuel fokus var. Şimdi burada tek çekim AF'yi sabit konularda kullanıyoruz. Manzarada kullanıyoruz. Sabit bir konuyla alakalı fotoğraf çekeceksek tek çekim AF'yi kullanmamız lazım. Ben genelde sürekli AF'yi kullanıyorum. Çünkü hareketli modda sürekli AF kullanmamız gerekiyor. Eğer çekeceğimiz obje hareket ediyorsa model, kuş, hayvan ya da herhangi bir şey
hareket ediyorsa sürekli AF'yi kullanmam gerekiyor. Çünkü netlediğim zaman net alanımın onu takip etmesi gerekiyor. Bunu da C3'e atadığımızda hızlı şekilde değişiklik yapabiliriz. Manzara çekeceksek ya da kuş çekeceksek buradan sürekli menüye gir, oradan oraya gir, oradan o menüden çık, ona gir falan, bununla uğraşmak istemiyorsak bu kombinasyonları atamamız lazım. Yine AF10 tuşundan bahsedeceğim. AF10 tuşunu buton fokus olarak netlemeye ayarlıyoruz. Bu da bizim çekimde yine hız kazanmamız demek. Hemen buradan netliyorum, çekiyorum, netliyorum, çekiyorum, netliyorum, çekiyorum. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde fotoğrafı kaydetmeme yarar sağlıyor. Burada bir joystick butonumuz var arkadaşlar. Buraya göz AF, AF'yi buraya atıyorum. Diyelim ki fotoğrafı çektim. Hızlı bir şekilde bu fotoğrafa bakıp nereye netlediğimi görmek istiyorum. Kütüphaneye giriyorum. AF10'a basıyorum. Nereye netlediğim direkt zoom olarak yansıyor. Sağa sola götürmekte joystick'i kullanarak rahatlıkla fotoğrafı inceliyorum. Ya da nokta AF yaptıktan sonra arkadaşlar burada AF noktasını rahatlıkla başka konuma taşımama joystick çok hızlı bir şekilde işime yarıyor. Bunu da size tavsiye ediyorum. Bir diğeri kişisel menünüzü oluşturmanız arkadaşlar. Burada en üstte yıldız ikonu var. Orada menü ayarları var. Menü ayarlarına girip öge ekle kısmından istediğiniz ögeyi oraya ekleyerekten kendi menü ayarlarınızı hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz. Bu ne işe yarar? Sürekli o menü karmaşasında gezmezsiniz. En çok kullandığınız ayarları buralara atarsınız, buralara eklersiniz. Rahatlıkla buralarda değişiklik yapabilirsiniz. Mesela benim size tavsiyem burada ilk önce format, sonra odak alanı, sonra pixel shift, focus bracketing, odak istifleme dediğimiz kısım yani, study shoot ve dosya formatı. Bunları sık kullanırsınız. Neden? Çünkü işinize göre mesela dosya formatını değiştirmekte rahatlık yaşarsınız. Tabii bunu çok kullanmanıza da gerek kalmayabilir. Ama en önemli şeylerden birisi buraya en çok kullandığınız menüyü oluşturmak arkadaşlar. Tabii orada ev simgesi var. Bir tane gördüğünüz ana menü simgesi. Orada da yine çekim yaptığınızda değiştirmeniz gereken çok basit şekilde size sıralanmış dosya formatı olsun ya da çekimle alakalı temel şeyler olsun. Burada sıralanmış arkadaşlar. İşte RAW mı çekmek istiyorsunuz, JPEG mi ya da işte hangi karta çekim yapmak istiyorsunuz, ISO'yu kaç kullanmak istiyorsunuz falan. Burada da otomatik olarak ayarlayabilirsiniz. Özellikle de çekim hızı, seri çekim hızını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Tamamen size kalmış. 6. ayar size önereceğim en önemli şeylerden birisi elektronik ön perde deklanşörünü aktif etmeniz gerekiyor. Menüden shutter kısmına giriyorsunuz arkadaşlar. Bu çekim kısmında deklanşör sessiz var. Oraya da girip daha ileride elektronik ön perde deklanşörünü açık yapmanız gerekiyor. Bu ayar titreşimi azaltır. Yani flicker dediğimiz olayı azaltır. Özellikle telefoto lenslerde ve yüksek çözünürlüklü çekimlerde daha keskin sonuçlar elde etmenizi sağlar. Bu ayarı yaparsanız en çok şurada da işe yarayabilir. Mesela bir model çekiyorsunuz, arkada bir televizyon var, arkada bir ekran var. Bunun üzerindeki titremeyi de engelleyebilir ya da bir salonda fotoğraf çekiyorsunuz. Sizin salondaki ışıklarla fotoğrafınızın frekansı, titreşimi uymayabilir. Bunu da ayarladığınızda minimuma düşürmüşsünüz demektir. Kesinlikle öneriyorum. 7. ayar arkadaşlar görüntü sabitleme odak uzaklığını ayarlamanız gerekiyor. Mesela bu otomatik bir lens olduğu için buna gerek yok. Ama otomatik olmayan bir lens kullanıyorsak, özellikle de prime lens kullanıyorsak, yani manuel lenslerde steady shoot odak uzaklığını ayarlamamız lazım. Bunu kullandığımız lensin milimetresine göre ayarlıyoruz. Otomatik lenslerde bu işlem zaten kendiliğinden yapıldığından herhangi bir sorun yok ama manuel lenslerde bunu ayarlamamız lazım. Ona göre de sensörün netleme alanını seçmesi daha da kolaylaşır. Şimdi bu görüntü sabitleme kısmını, yani steady shoot kısmını kimse bilmiyor. Onu da size bahsedeyim arkadaşlar. Çekim kısmına geliyorsunuz. Aşağıda görüntü sabitleme var 7. sırada. Oradan da steady shoot'a giriyorsunuz. Steady shoot düzeltme kısmından eğer otomatik yaparsanız, lensiniz otomatikse o otomatiktir zaten. O şekilde kullanabilirsiniz. Eğer bunu manuel yaparsanız manuelde aşağıda odak uzaklığı kısmı açılıyor. Buradan da lensin milimetresine göre ayarlıyorsunuz. Mesela kaç milimetreye kadar varmış? Bakıyoruz 1000 milimetreye kadar varmış arkadaşlar. 1000, 800, 600, 500. Yani lensin milimetresine göre manuel olarak bunları ayarlayabiliyorsunuz. Tabii biz otomatiğe ayarlıyoruz çünkü lensimiz otomatik. Evet, 8. ayar arkadaşlar zebra modu ve focus peaking. Video çekenler için, özellikle video ve portre fotoğraflar çekenler için çok önemli ayarlardan birisidir. Ben zebrayı %70'te kullanıyorum. Focus peaking'i ise kırmızı modda kullanıyorum. Focus peaking ne demektir? Netlediğim alanı kırmızı olarak bana gösteriyor. Mesela bir insanın gözlerine netlediğinizde göz çevresini kırmızı bir halka içerisinde, kırmızı bir şerit içerisinde gösteriyor arkadaşlar. Zebra
Zebra'da doğru pozlama yapmamıza yarar sağlıyor. Zebra'yı 70'te kullanıyorum. Focus Peaking'i de kırmızıda kullanıyorum. Bu kesinlikle yapmanız gereken bir şey. Çünkü video çekerken nereye netlediğinizi görmezseniz o küçük ekranda yanlış yere netleyebilirsiniz. O ayarı kullanmadığınız zaman videoları bilgisayara aktardığınızda zannettiğiniz kadar keskin video göremeyebilirsiniz. 9. ayarımız ise arkadaşlar fotoğraf makinesinin burasında 2 tane kart slotu var. Sony A7R5'te 2 tane var arkadaşlar. Bazı makinelerde bundan bir tane var. Bunları doğru konfigüre etmeniz lazım. Ben birisine fotoğrafları, birisine de videoları kaydetmeyi ayarladım. Bunu nasıl ayarladım peki? Fotoğraf makinemdeki hafıza kartının kalitesine, hızına göre. Mesela benim burada bir tane 512 GB'lık tip A hafıza kartım var. Bu tip A hafıza kartı 2000 MB'a kadar, yani saniyede 2 GB'a kadar veri yazıyor. Dolayısıyla buna videoyu ayarladım. Diğeri ise ona göre daha düşük arkadaşlar. 160 GB'lık bir hafıza kartı. Buna da fotoğraflar ayarladım. İkisi de gayet rahat bir şekilde bana yetiyor. Fotoğraf makinesinin içerisinde arkadaşlar kart slotu ayarlama bölümü var. Kart slotu ayarlama bölümünden neyi nereye kaydedeceğini iyi ayarlamanız lazım. Eğer onu ayarlamazsanız sıkıntı yaşayabilirsiniz ya da kart dolduğu zaman diğer karta geçmeyebilir. Bunların da ayarlarını size yine göstereyim arkadaşlar. Yuva 1, Yuva 2 olarak bunları ayarlayabiliyorsunuz. Son olarak en önemli ayarlardan birisi burada kadranımız var. Bu kadranın üzerinde 1, 2, 3 yazıyor arkadaşlar. Bu 1, 2, 3'ü farklı şekilde kombine edebiliriz. Mesela 1'e manzara, 2'ye portre, 3'e ise vahşi yaşam fotoğrafçılığı ayarlarımızı yapıp koyabiliriz. Bunların detaylarını daha sonraki videolarda size anlatacağım ama kesinlikle yapmanız gerekiyor. Bunu da yine menü içerisinden ayarları yaptıktan sonra kaydedebiliyorsunuz. 1'e getirdiğinizde anında portre moduna geçiyorsunuz. 2'ye getirdiğinizde anında manzara moduna geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Sony'deki en önemli ayarlar bunlar. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Sony A7R5 çok üst düzey bir fotoğraf makinesi arkadaşlar. Yalnız bu üst düzey ayarlar böyle alıp kullandığınızda değil de bu ayarlara dikkat ettiğinizde ortaya çıkıyor. Ben bu videoda dikkat etmeniz gereken 10 önemli ayardan bahsettim. Bir sonraki videoda ise otomatik netleme sistemini inceleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü otomatik netleme sistemi bu fotoğraf makinesini diğer fotoğraf makinelerinden ayıran bir özellik. Bu video buraya kadardı. Eğer fikirlerinizi yoruma yazmayı unutmazsanız ben de cevaplarım arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere.